Herkese merhabalar. Zamani Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim her kış favori tariflerimden olan 3 farklı turşu tarifi hazırladım. Tüm detaylarını, tüm sırlarını ve püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hazırlayacağımız kornişon turşusu çıtır çıtır olacak ve suyu asla bulanmayacak. Jalapeno için de bütün püf noktalarını vereceğim. Dışarıdan hazır aldıklarınız kadar lezzetli olacak. Ve son olarak da kırmızı kapya biber turşusu hazırlayacağız. Bu yağlı bir turşu olacak. Bütün yemeklerinizin yanına eminim çok yakışacaktır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Kışlık hazırlık videoları devam edecek. O yüzden bence takipte kalmalısınız. Hadi hemen ilk tarifimizin hazırlıklarına başlayalım. İlk olarak kornişon turşumuzu hazırlayacağız. Bu tarif için 3 kilo kornişon kullandım. Aslında ne kadar kullandığınızın bir önemi yok. Tariflerin ölçülerini kavanoz bazında vereceğim. O şekilde uygulayacağız. Öncelikle kornişonlarımızın uçlarındaki çiçek ve sap kısımlarını elimizle kopartarak ve tek tek akarsuyun altında yıkayarak temizleyelim. Turşu suyumuzun berrak olabilmesi için en önemli kriterimiz hijyen. Bu yüzden salatalıklarımızın üzerinde bir toz veya toprak kalmamalı, tertemiz olmalı. Bunun için tek tek bu şekilde yıkıyoruz. Salatalıklarımız hazır. Kavanozlara doldurmadan önce kapaklarımızı hazırlamamız gerekiyor. Bunun için tek kullanımlı kapak kullanıyoruz. Yoksa tutmama ihtimali çok yüksek olacaktır. Temiz ve ilk kez kullandığımız kapakları derin bir kabın içerisine alıp üzerine sıcak su dökelim ve turşularımızı doldurana kadar bir kenarda bekletelim. Şimdi de kavanozlarımızı hazırlayacağız. Kavanozları daha önceden yıkayıp steril hale getirmiştik. Şimdi içerilerine biraz kaynar su ekleyip çalkalayıp son bir kez daha içerisinde hiçbir toz kalmamasını sağladıktan sonra kornişonlarımızı dizmeye başlayabiliriz. Kornişonlarımızı kavanozumuzun içerisine dik olacak şekilde sıkıştırarak güzelce yerleştirelim. Benim kornişonlarım biraz büyük olduğu için 1 litrelik kavanozda 2 sıra olacak şekilde sıkıştırarak yerleştirmeye çalışıyorum. Eğer daha küçük kornişonlar tercih ederseniz hem yerleştirme açısından hem de daha çok sıkıştırma açısından daha iyi olacaktır. Bir dahaki tercihimi ben de o yönde kullanacağım. Bu tarifte limon tuzu kullanmayacağız. Her kavanoz için ince bir dilim limon kullanacağız. Turşuya acılık vermemesi için kullanacağımız limon dilimlerindeki çekirdekleri mutlaka çıkarmalıyız. Bunu da püf noktası olarak sizlerle paylaşmak istedim. Küçük bir stratejiyle limon dilimini de kavanoza yerleştirdikten sonra ilk kavanozumuz hazır. Diğer kavanozları da aynı şekilde hazırladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Hepsini sıkıştırarak dizdikten sonra üzerine sarımsaklarını ekleyelim. 1 litrelik kavanozlar için 3'er diş, daha küçük kavanozlar için de 2'şer diş sarımsak yeterli olacaktır. Biz bu turşuyu çocuklarımızla tüketeceğimiz için acı biber kullanmadık. Onun yerine kırmızı kapya biber tercih ettim. Siz dilerseniz acı kırmızı biber de kullanabilirsiniz. O şekilde turşunun suyuna ve kornişonlara güzel bir lezzet verebilirsiniz. Hemen kaya tuzumuzu ilave ederek devam edelim. Normal ince tuz kullanmıyoruz. Kaya tuzu kullanıyoruz. 1 litrelik kavanozlar için tepeleme 1 yemek kaşığı, yarım litrelik kavanozlar için de yarım yemek kaşığından biraz fazla tuz ilave ettik. Turşumuza asitlik vermesi için üzüm sirkesi kullanacağız. 1'er litrelik kavanozlar için yarım su bardağı 200 mililitrelik ölçüyle kullanıyorum. Daha küçük kavanoz için de yarım su bardağından biraz daha az üzüm sirkesi kullandım. Tarifin başında da söylediğim gibi tüm ölçüleri kavanoz bazında verdim. Eğer bu şekilde hazırlarsanız turşunuz gerçekten lezzetli olacak. Suyunda bulanma olmayacak ve kornişonlarınız çıtır çıtır olacak. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Son olarak da sularını ilave edelim.
Burada küçük bir püf noktasından bahsedeceğim size. Suyumuzu çeşmeden kullanmıyoruz. İçme suyu veya arıtıcı suyu kullanıyoruz. Öncelikle suyumuzu kaynatıp soğuttuktan sonra kavanozlarımıza ilave ediyoruz. Turşunuzun suyunu bu şekilde kullanırsanız kesinlikle bulanma olmayacaktır. Son olarak da kavanozun en üstünde açılan kısma biraz bastırarak maydanoz yerleştiriyoruz. Bu da turşumuza ekstra bir lezzet veriyor. Sıra tarifin başında hazırladığımız kavanoz kapaklarımızı kapatmaya geldi. Öncelikle temiz bir peçeteyle kavanozlarımızın kenarlarını güzelce siliyoruz. Daha sonra sıcak olan kavanoz kapaklarımızı alıp bütün gücümüzle bir mutfak beziyle olabilir veya çıplak elle önce 3 tur geriye çevirdikten sonra 1 tur ileriye iyice sıkıyoruz. Bu kavanoz kapatma yöntemi bence çok önemli. Hem ilk kez kullandığınız için hem de tık 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 3 kere geriye atacak şekilde, yani kavanozu açma yönünde 3 kere çevirdikten sonra kapatma yönünde 1 kere sıkıca çevirirseniz atma olmayacaktır büyük bir ihtimalle. Yani kavanozun kapağında herhangi bir fabrikasal hata yoksa kesinlikle atma olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben bugüne kadar bu şekilde kapattığım kavanoz kapaklarında hiçbir sorun yaşamadım. O yüzden bu yöntemi de sizlerle paylaşmak istedim. İlk turşumuz hazır diyebiliriz. Üzerlerine bir örtü örtüp bir gece boyunca bekleteceğiz. Ve videonun sonunda ertesi gün tekrar kapaklarının kontrolünü yaparak karanlık bir yere kaldıracağız. Hadi hemen ikinci tarifimiz olan jalapeno turşusuna geçelim. Söylemesi çok zor. Çok fazla kullanmamaya çalışacağım. Onun yerine biber diyeceğim. Jalapeno biberlerimiz çok tatlı görünse de bayağı acılar. Meksika acılığında kışın bence yemeklerin yanına güzel gidecek harika bir turşu. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bazı püf noktaları paylaşacağım. Dışarıdan hazır aldıklarınızdan hiçbir farkı olmayacak. Buna emin olabilirsiniz. Hemen dilimlemeye başladım bile ben. Sap kısımlarını kestikten sonra biberlerimizi çap olacak şekilde, çok kalın ya da ince olmayacak, videoda gördüğünüz gibi bu boyutlarda doğruyoruz. Dilerseniz çapraz doğramanıza gerek yok. Yuvarlak halkalar halinde de doğrayarak hazırlayabilirsiniz. İçi çekirdek dolu sert bir biber. Doğraması o yüzden gayet kolay oluyor, pratik oluyor. Kolaylıkla doğrayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, biberi doğradıktan sonra ellerinizin acısı birkaç saat geçmiyor. O yüzden eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bu arada ben bu tarif için 1 kilo biber kullandım. Yine tarifin ölçüleri kavanoz bazında olacak. O yüzden ne kadar biber kullandığınızın çok bir önemi yok. Biberleri doğradıktan sonra hemen kavanozlara doldurma aşamasına geçeceğiz. Yine kavanozlarımız yıkandı ve son bir kez kaynar suyla çalkalandıktan sonra biberlerimizi doldurmaya başlıyoruz. Aralarına biraz sarımsak ekliyoruz. 1 kilogram biber için bir baş sarımsak kullandım. Aralara ekleyerek dolduruyoruz ve kavanozumuzun en son üzerine de birkaç diş ekledikten sonra bitiriyoruz. Bu arada hazırladığım tüm turşular için malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da yapabilirsiniz. Ama bütün püf noktaları öğrenmek için videoyu atlamadan izlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Kavanozlarımı doldurdum. 1 litrelik kavanozum için 1 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu, yarım litrelik olanlar için de yarım yemek kaşığından biraz fazla tuz ekliyorum. Hem asitliğini düzenlemesi hem lezzet vermesi için birer tatlı kaşığı da toz şeker ilave edelim. Bu sirkemize asitliği hem limon tuzu hem de sirke ile vereceğiz. Çok az birer çay kaşığı limon tuzu ilave edeceğiz. Sirkeyi de 1 litrelik kavanoz için yarım su bardağı, küçük kavanozlar için de yarım su bardağından biraz daha eksik olacak şekilde ilave edelim.
Son olarak da kavanozlarımızı kaynar suyla dolduralım. Sıcak sudan bahsetmiyorum, kaynar olmalı. Eklemeden önce hemen suyunuzu kaynatmalısınız ve daha sonra kavanozlarınızı doldurmalısınız. Küçük taneli turşularda suyun her yere ulaşabilmesi için bir bıçak yardımıyla kenarlarından hava aldırın. Eğer kavanozunuzda su eksilirse biraz daha üzerlerine su eklemeniz gerekecek. Kavanozlardan birinde bıçakla bastırdığımızda biraz su eksildi. Onu tekrar kaynar suyla tamamlıyoruz ve kapaklarını kapatma işlemine geçiyoruz. Yine kapakları kavanozları doldurmadan önce kaynar suyla ıslattık. Yine salatalık turşusunda olduğu gibi 3 tur geriye, yani açılma yönüne, daha sonra bir turda kapatma yönüne, 3 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca kapatıyoruz. Bir mutfak bezi kullanabilirsiniz ya da çıplak elle bu işlemi yapabilirsiniz. Ama sıkıca kapanması önemli. Tamamdır. Jalapeno turşularımız da hazır. Onları da kornişon turşularımızın yanına alıp bir gece dinlendirmek üzere bırakıyoruz. Son tarifimiz olan kırmızı kapya biberli muhteşem lezzetli bir biber turşusu hazırlayacağız. Yapımı çok kolay. Herkes evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Mutlaka deneyin derim. Bu tarif bu üçünün arasında benim favorim. Tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle biberlerimizin sap kısımlarını, içindeki çekirdek ve beyaz kısımlarını temizleyerek başlıyoruz işlemimize. Eylül ayı kapya biberler için en uygun zaman. İçlerini kontrol ederek çekirdeklerini ve beyaz kısımlarını güzelce temizleyelim. Bu arada videomu sıkılmadan buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Daha fazla kişiye ulaşabilmem için videomun altına emoji de olsa küçücük bir yorum bırakırsanız veya bu video ile ilgili bir yorumunuz, öneriniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız, önerileriniz benim için gerçekten çok değerli. Mutlaka sorularınızda da yorumlar kısmından geri dönüş yaparım. Biberlerimizi doğramaya geçmeden önce bir yandan da sosunu hazırlayalım ki kaynamaya başlasın. 5 litrelik tencerenin içerisine 200 mililitrelik ölçüyle 1,5 su bardağı su ilave edelim. Yine 1,5 su bardağı sirke, 2 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı da toz şeker ilave ettikten sonra son olarak da 1,5 su bardağı zeytinyağı ilave edelim. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağı hem sağlık yönünden hem de lezzet yönünden daha farklı bir lezzet katacaktır. Bu karışımı karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakalım ve biberlerimizi doğrama kısmına geçelim. Yarıya böldüğümüz biberleri dik şeritler şeklinde uzunlamasına keserek daha sonra da bu şekilde videoda gördüğünüz gibi küpler halinde doğrayalım. Çok küçük ya da büyük olmaması gerekiyor. Bu şekilde doğrarsanız ideal boyut olacaktır. Biberlerimiz hazır. Turşumuza lezzet verecek olan sarımsaklarımızı ve maydanozlarımızı hazırlayacağız. 3 kilo kırmızı kapya biber için bir baş sarımsak kullanacağız. Lezzetin her yere daha iyi yayılabilmesi için sarımsaklarımızı biraz küçültüyoruz. Sarımsaklarımız hazır. Bu tarif için yarım demet maydanoz kullanacağız. Siz dilerseniz biraz daha arttırabilirsiniz damak zevkinize göre ama bu ölçüler için yeterli olduğunu düşünüyorum. Sap kısımlarını kesip kalan yaprak kısımlarını çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Maydanozlarımız da hazırsa sosumuza tekrar dönebiliriz. Hazırladığımız kırmızı biberlerimizi kaynayan sosumuzun içerisine bırakıyoruz. Biberleri karıştırmada zorluk çekmemek için yaklaşık 5 litrelik bir tencere kullanmayı tercih ettim. Eğer elinizde varsa bu şekilde kullanırsanız daha rahat her yerine sosun yayılmasını sağlarsınız. Biberlerimizi tencereye doldurduktan sonra büyük bir servis kaşığıyla sosun biberlerle buluşmasını sağlayalım. Biberleri eklediğimiz için şu anda sosun kaynaması durdu. Tekrar kaynamasını beklememiz gerekiyor. Bu sırada bu karışımın içerisine hazırladığımız sarımsakları da ilave edelim. Bir kez daha karıştıralım
ve dediğim gibi sosun kaynamasını bekleyelim. Bir süre sonra tekrar sosumuz kaynamaya başlayacak. Kaynama başladıktan sonra dakika tutup 5 dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Biberlerimiz biraz yumuşamış olacak. Yine diğer turşularda da olduğu gibi kavanoz kapaklarımıza kaynar su döküp beklettik. Ocaktan aldığımız biberlerimiz hala çok sıcak. Üzerlerine hemen maydanozlarını ilave edip kaynar kaynar karıştırıp kavanozlarımızın içerisine dolduruyoruz. İlk etapta kavanozlarımızın içerisine sadece biberleri dolduruyoruz. Kavanozları doldurduktan sonra tamamlaması için dibindeki suyundan, sosundan ilave edeceğiz. Biberle doldurduğumuz kavanozlarımızın üzerine son olarak sosumuzu da döküyoruz ve kavanozlarımızı fullüyoruz. Eğer biberleri doldurana kadar suyunuz biraz soğuduysa kaynatıp üzerine ilave edebilirsiniz. Hemen kavanozlarımızın kenarlarını bir peçete yardımıyla silerek kapatma aşamasına geçelim. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Hem kavanozlar sıcak hem kapaklar sıcak. O yüzden bir mutfak bezi kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer turşularda da söylediğim gibi kavanoz kapaklarını 3 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. Yağlı kırmızı kapya biber turşularımız da hazır. Turşularımızın hepsinin üzerine bir bezle örtüp bir gece boyunca bekletiyoruz. Ertesi sabah tekrar kontrollerini yapacağız. Turşularımızın üzerindeki örtüyü ertesi sabah açıyoruz ve şimdi kapaklarını kontrol edeceğiz. Zaten bir turşunun vakumlandığını kapağının biraz içeri göçük olmasından anlarsınız. Tekrar çevirdiğiniz zaman eğer açılmıyorsa turşunuzun kavanoz kapağı tutmuş demektir. Eğer açılan bir kapak olursa, ki bende olmadı, eğer olursa hemen kavanoz kapağını değiştirin. Farklı bir kapağı kaynatıp tekrar kapatın. Bu şekilde turşunuzu kurtarmış olacaksınız. Hemen bir gece sonrasında bile farkındaysanız turşularımızın renkleri dönmüş, yani olmaya başlamışlar. Hepsini kontrol ettikten sonra karanlık bir yerde 15 gün boyunca dinlendireceğiz ve yemeğe hazır. Bunu jalapeno ve kornişon için söylüyorum. Kırmızı biber turşusunu hemen ertesi gün açıp zaten tüketebilirsiniz. Bunlar benim ve ailemin kış için favori turşuları. Kış için birkaç hazırlık daha yapacağım. Önümüzdeki haftalarda onların da videolarını paylaşacağım sizlerle. Takipte kalmayı unutmayın. Bolca emek vererek hazırladığım bu video bence birçok insana ulaşmayı hak ediyor. Bu yüzden beğenilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.